Avrupa'da birçok ülke Rusya'ya bağlı doğalgazı kullanıyor. Bunlardan biraz kendisini dışarıda tutan Polonya var. Polonya hala kömür santrallerinden vazgeçmedi. Hatta iklim anlaşmasına imza atmadı. Karşı çıktı. Ben de kömür santrallerinden vazgeçmeyeceğim. Bunun da gerekçelerinden birini Rusya'nın tekel kurup zamanında bir şalter indirmesi halinde bütün dünya Avrupa'nın etkileneceğini öne sürmüştü. Şu an sanki Polonya biraz haklı da çıkıyor. Hani kendi önlemini almakta ama Polonya'nın Rusya'ya karşı tabii özel bir korkusu olduğunu da söylemeliyiz. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi Rusya oraya ciddi anlamda ezerek girmişti. Çekoslovakya, o dönemin Çekoslovakya'sına da öyle 1967 yılında. Sonuçta Polonya hala o korkuyu üzerinden atamamış görünüyor. Çünkü Rusya için de Polonya çok önemli. Eğer Polonya'ya adım attığı an, bakın şu an Ukrayna'daki Donbas bölgesi Rusya için kendi azınlığı ama hani halkını korumak amacından öte Donbas Avrupa'ya sıçramak için bir basamak. Yani Donbas'a şu an bugün girerse Rusya, onu da ilhak ederse büyük olasılıkla Avrupa'ya çok kolay sıçrayabileceğini biliyor. Hani diğer ülkelere. Bunu Avrupa'da biliyor. O yüzden Donbas bölgesi üzerinde çok ciddi bir şey var. Şu anda sinir harbi yapılıyor, öyle diyebiliriz ama açık konuşayım. Yani gerçeği konuşmak gerekirse birkaç gün içinde Rusya bir yıldırım harekatı, ezici bir harekat yaparak o bölgede ilerleyebildiği kadar ilerleyip daha sonra Batı'nın sert ya da Amerika'nın sert, NATO'nun sert tepkisi karşısında durabilir. Ama durduğu yerde kilometrelerce toprağı almış olacak. Orada duracak. Hadi barış görüşmeleri yapalım dediği an Putin zaten 40, 50 bilemiyoruz 60 kilometrelik bir toprağı almış olacak. İstediği basamağı sağlamış olacak. Yani burada çok ince hesaplar dönüyor. Tabii bu ince hesaplarla birlikte dünyadaki bu savaşın dünyaya ekonomik yansıması da çok ama çok olumsuz olacaktır. Türkiye de bundan çok etkilenecektir. Bakın önceki gün, dün daha doğrusu borsa neredeyse ipten döndü. İşte son dakikada erişimi kestiler. Yani bir şekilde şalter indirildi. Bu sabah tekrar devreye sokuldu. Çünkü ani bir düşüş yaşandı. Sırf bu Donbas'taki gerilim Rus ordusu girecek dendiği için bir anda hisseler neredeyse dibe vurmuştu. Yani çok daha büyük bir olumsuz sonuç olacağı olmadan evvel şalter indirildi. İşte bugün tekrar devreye girdi ama bu gerilim sürdüğü sürece dünya borsaları sadece Türkiye değil çok etkilenecektir. Tabii bunun karşılığında dolar da çok değer bulmayacaktır. Onu söyleyebilirim. Dolar endeksi dünyada değer yitirmeye başlayacaktır. Yani dünya ekonomileri çok ciddi anlamda bir sallantıya girecektir. Zaten bugün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yapmış olduğu açıklama Fed'in yapacağı, bundan sonraki artıracağı yani faizlerin bir işe yaramayacağını ve biraz önce de söylediğim gibi gelişmekte olan birçok devleti zorlayıp hatta batırabileceğini söyledi. Yani bunun bir domino etkisi yaratabileceğini ve dünya ekonomisini tepetaklak götürebileceğinden söz etti ve dediğim gibi faiz artırımına sıcak bakmadığını, faizi düşürmeye konusunda adımlar atacağını söyledi. Tıpkı Türkiye'nin yaptığı adımlar gibi. Bir gün önce de işte biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması var. Dedi ki faiz artırımına karşıyım. Hani düşmeye devam edecek. Biliyorsunuz FED Mart ayından itibaren de faiz kararlarını açıklayacağını söylemişti. Acaba yeni faiz kararları eklediğini söyleyebilir mi? JP Morgan'ın söylediği gibi ya da direkt olarak biz şu andan itibaren 0.25 Mart'ta da 0.25 anlamında bir artırım yapabiliriz diyebilecek mi? Bunları da göreceğiz. Gerçekten soru işaretleriyle dolu bir yıla başladık ve gerçekten sıkıntılı, üst üste gelen sıkıntılarla devam edecek gibi görünüyor. Bir taraftan tabii ki omikron denen
yapay salgın, öyle diyoruz yani, bu koronavirüsün bir parçası olan, sanki bir şekilde bitmesin diye uğraşan da bir güruh var omikronla ilgili. Yani bir taraftan virüs belası, bir taraftan şu an çıkacak olan savaş belası, bir taraftan da maalesef düzeltilemeyen ekonomiler ve onun da ötesinde adım adım gelen kıtlık ve bir canavara dönüşen enflasyon olduğu gibi dünyanın başına çökecek gibi görünüyor. Üst üste sıkıntılı günler yaşayacağımız kesin. Özellikle Ukrayna ile Rusya arasında çıkacak olan savaş Türk ekonomisine ciddi hasarlar verebilir. Çok açık konuşalım. Yani bir takım ciddi düşüşler yaşanabilir. Hani hem borsada olsun, tabii Türk parasının değeri konusunda da sıkıntılar yaratabilir. İstenmeyen durumlar oluşabilir. Bu altın fiyatlarını artırır mı? Evet. Eğer böyle bir savaş gerçekleşirse ya da bir yıldırım harekatı, ben buna savaş demek istemiyorum. Eğer savaş olursa bunun bedeli dünyaya çok ağır olur. Yani NATO devreye girip Rusya ile karşı karşıya savaşırsa bu yıldırım harekatından çıkar, bir dünya savaşına dönüşür ve bunun da bedeli dünyanın yok olmasına kadar gider. Bence her iki tarafta bu karşılaşmayı göze alır mı? Şu etapta eğer birazcık akılları varsa, akılları başlarındaysa bu savaşı göze almazlar. Ama çok net söylüyorum, Rusya'nın bu yapmış olduğu yığınak ve harekat bir yıldırım harekatına hazırlandığını, gidebildiği kadar gideceğini, NATO çok sert tepki gösterdiğinde Batı ve Amerika orada duracağını, hadi gelin oturalım müzakere masasına diyeceğini düşünüyorum. Çünkü zaten alabildiği kadar toprağı almış olacak. Müzakerelerde de geri çekilmeyeceğini söyleyecek. Zaten o müzakereler 10 yıl, belki 20 yıl sürerek orayı ilhak etmiş olacak. İleride de kalan toprakları almaya bakacak. Yani Donbas bölgesini Rusya bir şekilde kendine mal etmiş şimdiden. Vazgeçmeyeceğini de söyledi. Yani bir ülkenin toprağını bile bile elinden alıyor. Tıpkı Kırım'ı aldığı gibi, ilhak ettiği gibi. Ne yazık ki dünyada güç, yani daha doğrusu adalet terazisi silahı olanın, güçlü olan ülkelerden yana çalışıyor. Adalet falan yok. Yani silahı olan, güçlü olan ülkelerin dediği bir şekilde hayata geçiyor. Bizi ilgilendiren kısmı gene söylüyorum. Yani bu iki ülkenin savaşmasından öte, bu iki ülkenin savaşının bize olan yansıması, hele bir de NATO'nun acil müdahale gücü, her ne kadar hani komuta Fransa'ya geçse de güç tabii ki en yakın bölge olarak Türkiye'de durduğu için buradan yapılacak bir NATO müdahalesi zaten ortalığı ve Rusya'yı, Türkiye arasındaki bütün ilişkileri karmakarış edebilir. Bu nedenle umarım Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları bir şekilde Rusya tarafından hani kabul görüp bir orta yol bulunur diye düşünüyorum. Ama bir taraftan da Putin'in çok kararlı bir duruş sergilediğini ve o bölgeyi istiyorum, ben orayı işgal edeceğim anlamında ki adımlarında gördükçe çok da umuda kapılamıyorum Türkiye'nin ara buluculuğu konusunda. Belli ki bu bölge kanser olmuş, hastalıklı bir bölge, Donbas bölgesi. Ya Rusya, Ukrayna sonuna kadar savaşıp galip gelen devletin elinde kalacak bir yer ki, Ukrayna'nın gerçekçi konuşmak gerekirse tek başına Rusya'ya gücü yetecek gibi görünmüyor. Arkasına NATO'yu alabilir mi? Şu an NATO ile anlaşması yok. Yani henüz NATO ile herhangi bir anlaşma yapabilmiş durumda değil. Batı ülkeleri bu riski göze alıp, doğal gazlarının kesilmesi riskini göze alıp bu savaşa girer mi? O da bir soru işareti. Çünkü bunun karşılığı sadece savaş değil, ekonomik bir yıkım anlamına da gelir. Zaten enerji sıkıntısı çeken Avrupa, yani enerji konusunda çok sıkıntı çekmeye başlayan Avrupa, bir de doğalgaz kesilmesiyle gerçekten sanayi anlamında çok zora gidip batma noktasına da gelebilir birçok devlet. O yüzden çok bilinmeyen bir denklemle karşı karşıyayız. Ama tek bilinen tarafı var bu denklemin benim açımdan.
Rusya Yıldırım Harekatı düzenlemek amacıyla oraya askerlerini yığdı. Çok hızlı bir iki günlük, yani Avrupa, Amerika toparlanana kadar yürüyebildiği kadar yürüyüp duracak. Bu da benim iddiamdır. Bunu da birkaç hafta içinde göreceğiz sonuçlarını. Bakalım nasıl olacak, ama bütün dünya borsalarına yansıması olumsuz yönde oldu. Dolayısıyla bu birkaç gün içinde altının tekrar yükselmesine sebep olacaktır, altının onsunun.